Suyu bulduktan sonra ben işte böyle. Evet evet, orası Konyaaltı. Gitmek istedim şöyle. Yani manzara çok güzel ama hiç su yok. Günaydın arkadaşlar. Yürüyüş öncesi kahvaltımı yapıyorum. Bu arada yürüyüş için bot giymek lazım arkadaşlar. Taşlar çok kaygan ve keskin. Burası giriş turnikeleri. Buradan bir giriş ücreti ödüyoruz. 60 lira. Göynük Kanyon'un içerisindeyim. Manzara muhteşem. Şimdi birazdan rotaya gireceğim. Hep beraber göreceğiz. Ah, mis. Hisar Çandır'a buradan gidiyoruz arkadaşlar. Arkamda bilgilendirme tabelası var. Ve yola düşelim. Çok da güzel bir serinlik var yine. Her zamanki gibi. Her zaman olduğu gibi. Uf, mis. Hatta kasalar üstte konulmuş. Ha, burada çeşme de var. Yürüyüşün hemen başlangıcı bu. Birinci çeşme belirteyim. Ama daha kanyona çok yakın. Burada bir kaynak. Ama bir şey söyleyeyim. Dere yatağından inanılmaz bir serinlik var. İnanılmaz bir serinlik var. Güneş ışınları pek aşağı düşmediği için buradan çıkmak da biraz zor ama bazı yerlerden yani. Patika en başta dere yatağının solundan ve içinden giderken böyle genelde birden sağına atlıyor. Yani bu tarafa geçmeniz lazım. Sessizlikte yürümek. Uf. Su burada çok güzel. Bakar mısınız şu doğal havuzlara? Şu anda yürüyüşün başındayım. Şu anda suya girmeyeceğim. Yanıma 2 litre su aldım. Çerez aldım hızlı enerji vermesi için. Yolum çünkü Geyikbayır Çitli bir yürüyüşüne göre 3, 4 ya da 5 kilometre daha fazla. Ve aynı zamanda çıktım. Bu yürüyüşe saat 10'da başladım. Patika beni biraz yukarıya çıkardı. Zaten bir noktada uzaklaşıyorsunuz. Yine burada ufak bir su içebilirim. Mikrofonu koruyarak. Evet, bu su kaynağını yine değerlendirmek lazım. Burada bolca su kaynağı var. Bu su daha soğuk bu arada. Şunu gördüğünüzde de şu sarı şeyi arkadaşlar, folyolu bu. Aklınıza içki falan gelmesin. Ben de pek çok normal insan gibi zaman zaman içki içiyorum. Bunu belirteyim. Çünkü doğacıyım. Çok nadir hatta. Dolayısıyla bu sadece folyolu olduğu için bunu aldım. Çok çantayla, ekipmanla uğraşmak istemiyorum. Yok ekipman al, çanta al. Daha iyisi olsun, bilmem ne olsun. Ben buna sahip olmak istemiyorum. Ben sadece şu güzelliğe. Neye sahip olmak istediğin önemli. Değil mi? Doğa. Daha çok manevi şeyler, soyut şeyler. Maddi, materyal şeyler benim ilgi alanım değil. Az önce kayıtta değilken sert bir ses duydum. Böyle bir çatırtı, çat diye irkildim, dürüst olmak gerekirse. Epeydir bu dere yatağından düz gidiyorum. Yani eğim çok fazla artmadı. Bu beni şunun için endişelendiriyor. Herhalde bir yerde ya da belli noktalarda çok dik eğimler olacak ve ben yukarı çıkacağım. Çok zorlayacak. Keşke bu daha önce olsaydı. Where are you from coming? Hisar Çandır? I'm from Kanyon in the morning and now I'm back. Oh, okay. Yürüyüşçü arkadaşımızın adı Dima. My name is Murat. Okay. Nice to meet you. Çok güzel bir anı olacak. Thank you so much. Thank Have a you. nice day. Thank you, Murat. Dima. Have a nice day. Good luck. Good luck. Çarpı. Buraya girmeyeceksiniz. Çarpı işareti gördüğünüzde oraya girmeyeceksiniz anlamına geliyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenlere, bu yolları deneyim edenlere saygım sonsuz, bunu belirteyim arkadaşlar. Artık dağa tırmanmaya başladım. Hani dedim ya, bir yerde dikleşecek. Kaçınılmaz bir şekilde işte o başladı. Bu yürüyüşler ve yürüyüşleri başarmak insanı güçlendirir. İnsanın karakterini güçlendirir. Ama sadece başarmak değil, kaybetmek de insanın karakterini güçlendirir. Bu ünlü kaşif, survivor'cı Ed Stafford. Demek istediğim, onun bir sözü var. Diyor ki yenilgi bazen insan için faydalı bir şey demiş. Sanki bir antik medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer gibi. Üstte taşlar da var. Öyle görünüyor ama patika, bir dakika, patika burada ama bak. Kocaman taşlar üstte zaten. 10 kilometre yolum kaldı. Bakın zaten uygulamada söylüyor bunu, kalan mesafe. Su içtiğim yerler dışında mola vermedim desem yeridir hani. Zaten bir dakika falan su içip kalkıyordum. Burada artık bir mola vereceğim. Dinlenmem gerekiyor. Seçtiğim rota 10 kilometre görünüyor. 15 kilometre. Ben 5 kilometreye geçtim. Ve 10 kilometre kaldığı görünüyor. Fakat başka yürüyüşçüler ise kanyondan itibaren Hisar Çandır'a bu yürüyüşü 22 kilometre
yapmışlar. 22 kilometrede bitirmişler. Bu herhalde muhtemelen bir kısa parkur var, bir de uzun parkur diye düşünüyorum. Ağaçlar ne kadar yüksek değil mi? Yoruldum mu? Tabii ki yoruldum. Ama keyif alıyorum muyuz? Alıyoruz tabii ki. Ben de çerez yiyeceğim. Biraz çerez atıştıracağım. Hızlı enerji kaynağı. Kaybettiğim tuzu, yağı sağlar. Eğim yok. Fakat şu çöpe bakın. Olamaz ya. Vazelin bile var yani. Şuraya bakın. Ne kadar kötü değil mi? Yani bu burada olmaz ya. Maalesef çöp atmak bir kültür. Ya bakın ne kadar kötü. Yozlaşmış bir kültür. Daha önceki arkadaş, yürüyen arkadaş. Ben onun rotasını takip ediyordum. Buraya kadar görmüş ve geri dönmüş. Ben buradan devam ediyorum. Şu kayalık dağın tam dibindeyim. Hemen hemen. Ama ilk yüksek noktadayım. Buradan etrafı görebilecek miyiz bakıyoruz şimdi. Göreceğiz biraz sonra. Oo. Orman alabildiğine derin ve ilerliyor. İçeri göründüğü gibi değil. Kuru otlar o kadar ki çok. Ama burası olmaz. Niye olmaz? Çünkü burada Türk kahvesi için ateş yakamam. Nispeten zemin toprak olmalı. Ton balığımı yedim. Şimdi tatlı niyetine keçi boynuzu yiyorum. Bildiğiniz kuru keçi boynuzu. Sesler duyuyorum. İster istemez tedirgin oluyorum. Ben de ses çıkarıyorum refleks olarak. Hey! Hey! Öyle. Burada bir açıklık görünüyor. Bakıyorum. Oo, ilk defa yerleşimi gördüm. Konyaaltı orası. Evet orası Konyaaltı. Yani ben burayı görünce dedim ki evet doğru yoldayım. Yani böyle dönerek gidiyor olmak doğru bir rotada olduğumu gösteriyor. Ben burayı döndüğümde, yani şurayı döndüğümde arkasında tabii ki başka tepeler vardır, ona bir şey demiyorum ama Hisar Çandırı, yani Yarbaş Çandırı daha doğrusu göreceğim. Yarbaş Çandırı çünkü Karşıyaka'da. Göreceğim diye tahmin ediyorum. Yani manzara çok güzel ama hiç su yok. Nasıl yapalım? Yani suyum şu anda var da bu miktar beni tedirgin ediyor. 2 tane 400 milimlik, 500 milim bile değil. Bırakın bir çeşmeyi, yerden çıkan çok temiz olmayan bir su olsa bile onları doldurur kaynatırım. Kayalık arazilerde de su olması lazım yani. Hani bir yerden fışkırması lazım. Tabii yüzeye nereden çıkacağını bilemiyoruz. O da ayrı bir şey. Ama bu gözün alabildiği mesafe yeterli suyunuz olmadan zor. Ve benim suyum azaldı. Ay. Düşürdüm ama boş olanı. O da önemli çünkü su dolduracağım. 4-5 kilometre sonra içinde suya denk gelirsem problem yok. Tamam, manzara çok güzel ama bir noktada doğa acımasız. Suyum azalıyor. Gerçek olan bu. Bunlar zaten boş. Bir tane daha boş var. Cebimde bir dolu var. Onu biraz içtim. Ve bir tane daha dolu var. Yani 2 tane 400 milimlik. Bir süre daha su bulamazsam geri döneceğim. Hep iniş. 1,5 saatte inerim. 12 kilometre falan. İnanılmaz dik bir alan çıkıyorum. Ve bir karar vermem gerekiyor. Karar da verdim aslında. Suyum az. Yani tek suyum kaldı. Diğeri de bitmek üzere. Bitti sayılır. Buradan yukarıya çıkacağım. Bakar mısınız? Hiç görünmüyor yani. O kadar dik ki. Ve bir o kadar da çıktım. Ama tüketti. Yemek yediğim halde. Suyum yetse yemeğim yetecek. Ama bu çok büyük bir risk. Yani tepenin üstünü görsem ne olduğunu anlayabileceğim ama işte bilmediğim için dolayısıyla yürüyüşü burada bitireceğim. Yoksa suyum yetmeyecek ve zor durumda kalacağım. Bu tehlikeli bir durum. Bir an önce bitirmem lazım. Ve suyum çok az. Şundan bir tane kaldı dolu. Sert iniş olması lazım ki aşağı zamanda varayım. Fenaydı. Ama bir yerime bir şey olmadı.
Çizik dahi yok diye hissediyorum. İnerken dahi bitmiyor. Bakar mısın şöyle? Bu kez daha yenildim. Gerçekten yenildim yani. Vaa! Bu kez düşmek değil, uçacaktım neredeyse. Belimin böyle boşlukta kaldığını hissettim yani. Bir rotayı bilmediğimde nereden döneceğimi bilmeliyim. Nereden döneceğime karar vermeliyim. Hata yapmamalıyım. Yoksa susuz kalıp Tahtalı köyü boylayabilir. Vücudum az önce adrenalin salgıladı. Bu arada düşmeler ondan değil, bunu belirteyim. Gerçekten hızlı geldiğim için. Ha, daha öteye gitsem durum riskli olurdu. O zaman derdim ki ulan ne yaptım? Yani o zaman her anda adrenalin salgılar. Benim gelirken bıraktığım iz belli. Dolayısıyla ben aynı rotadan gittiğim için kaybolmayacağım. Yani rotadan çıkmayacağım. Dönüş rotasından. Ve zaten patikada çok net, bakın. Gerçekten üzgünüm. Çok üzgünüm yani, çünkü büyük bir hata yaptım. Yolda, yani yola çıkmadan önce şunu düşünüyordum. Lan acaba 1,5 litrelik şişeyi alsam mı almasam mı diye. Keşke alsaydım. Çünkü emin olun, onu alsaydım o tepeye çıkacaktım. Ve sonrasında ne olup olmadığını görüp ona göre karar verecektim ama maalesef hata yaptım. Ve diyorum ya, Uludağ yürüyüşünde, Karagöl yürüyüşünde de bunu yaşadım. Hani orada da Karagöl'ü döndüm. Bir baktım, eyvah, rota bitmez. Ne yiyecek yeter, su tamam, her yer su olabilir. Ama yiyeceğin yetmez yani ve çadırın yok. Hava soğuk o zamanlarda. Korunamazsın. Felaket. Buradaki durum da aynı. Hani tehlikeyi gördüm, tak geri dönme kararı aldım. Bu rotayla ilgili bilgi edinip başka bir zaman bu rotayı tamamlayacağım. Biraz araştırma yapmam lazım bu rotayla ilgili. Son hazinemi çıkardım. Ve suya ulaşmaya daha en az 7 kilometre var. İniş de olsa. 7 kilometre boyunca bu su. Dönüşün 3 katı hızla gidiyorum. 2,5 katı da olabilir. Çünkü hızlı iniyor olmama rağmen inanın bitmiyor gibi. Su kaynağına daha sanırım 3-4 kilometre yol var. İnanın tükenmek üzereyim. Suya daha, çeşmeye sanıyorum 3 kilometre vardır. Ve suyum bu kaldı. Az önce sık orman örtüsünün altında parkuru kaybettim. Birkaç dakika bir oraya bir bu oraya, inanılmaz terledim. Daha beni yendi. Başta söylemiştim ya. Tabii bunun beni güçlendirmesi lazım. Tamam mı? Öyle olacak. Bu yabani at mı değil mi bilmiyorum. Herhalde değildir, değil mi? Bu bölgede yabani atlar var mı? Bir bilgim yok. Çekmek istedim şöyle. Su hiç yok. Limonları bile yedim içindeki. Suya galiba son 200 metre falan. Böyle tahmin ediyorum. İnanılacak gibi değil. Bir an susuzluktan öleceğim herhalde dedim. O kadar susadım ki. Ah. Ha bakın. O mu? Yok. Buradaydı işte ya. Suyu buldum. Suyun yerini karıştırmışım. Suyu yukarıda arıyorum ben de. Ah, şu halime bakın. Suyu bulduktan sonra ben işte böyle. Bunu çıkarmam lazım, mikrofonu. Şimdi yüzüme atmak uğraşım. Ah. Felaket yani, inanılmaz. En zor yürüyüşüm. Yani çıkabildiniz mi? Yani tepeye bir 200 Çıkamadın. metre, 200 metre kala, belki de 300 metre bilemiyorum. Geri döndüm. Çünkü suyum yetmeyecekti. O sebeple Ha. geri Tamam döndüm. da ben de şaşırdım ya, bu Lidya yolu dediler. Hiçbir şey, bir düzenleme, yani birazcık daha aç, Ok birazcık falan daha da yok. digenini şey yap. Ya şey olması Yani lazım. hiçbir şey yapmadılar. Tabii. Benim için iyi de Tabii. ama İsminiz neydi? Hüsamettin. Hüsamettin Bey şey söylüyordu. Hani Likya yollarında sanırım yeterli düzeyde bir bilgilendirme. Doğru mu? Yok. 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 Evet, ben de ondan bahsedeyim. Onu konuşuyorduk.
mesela Yol hemen hemen kapanmış. evet, Geyik Bayırı çit dibini yürüdüm. Orada var ama burada mesela problem. Evet. Yani bayağı bir tepeden geri döndüm. Tabii. Mesela Yani gençler yazık. için birebir. Kesinlikle. Yani üniversiteliler çünkü stres atmak için dağ yürüyüşlerini çok güzel. aktif çok yapıyorlar. güzel bir kültür oluşturur bu. Kesinlikle. Eğer gençler yani bizler bununla büyürsek yeni nesil Evet. şey olmaz. Şiddetten daha uzak. Kesinlikle. Bu- O enerjiyi burada pozitif. Kesinlikle. Çok Benim oğlum çok seviyor. O yüzden zaten Onun isteğiyle çıktık. onun ne kadar isteğiyle güzel. çıktık. Yani harika bir şey. Gerçekten harika bir şey. Ee, Kanyona çok yolum kalmadı arkadaşlar. Ama gerçekten çok zor bir yürüyüşü tamamlamadan bitirdim diyorum. Bitirmek zorunda kaldım ama tamamlamadım. Yanımda ekstradan şöyle 2 litre su daha olmalıydı. Şimdi bunu bilmeden konuşuyorum. O tepenin üstünde ne vardı, neyi görecektim bilemiyorum yani. Hani orası doğrudan beni Sarçandır'a çıkarmayacaktı diye tahmin ediyorum yani. Bu yürüyüş anladığım kadarıyla 2 güne yayılacak bir yürüyüş. Ama başka bir zaman bu yürüyüşü tamamlayacağım. 12 kilometreyi, 12-13 kilometreyi 1,5 saatte aşağı indim. Tabii koşmadım ama hızlı adımlarla indim. Suya yetişme isteğinin verdiği içgüdüyle çok hızlı geldim. Geldiğimde artık biraz başım ağrıyordu. Bütün zorluğuna rağmen şöyle bir geri dönüp baktığımda diyorum ki ne atlatmışım, vay be diyorum. Şimdiden yani. Gerçekten saat kaç? Saat 5. Sabah 10'da başladım. Çok ciddi, 9.30'da hatta 9.30-10 arası çok ciddi bir mesafe kat ettim. Gidip geldim ve çok hızlı oldu. Çekim yaptım aynı. Çekim olmasa daha da hızlı olur tabii ki. Onu da belirteyim. Dolayısıyla kanyonun girişine geldim şu anda. Ve şöyle döndüğümüzde bakın. Tekrar tabelayı görüyoruz. Hisar Çandır 18. Kanyon zaten biliyorsunuz. İnanılmaz bir deneyimdi. Gerçekten de çok ama çok yorgunum. Bir başka Likya yolu yürüyüşünde görüşmek üzere arkadaşlar. Likya yollarıyla kalın, doğayla kalın. Doğayla iç içe olun. Kanalıma lütfen abone olun. Desteğinizi esirgemeyin. Bu benim için çok kıymetli.